Merhaba YouTube izleyicileri. Bugün sizinle enstantane nedir bunu konuşacağız. Enstantane, deklanşöre bastığımız anda perdenin açılma ve kapanma süresi arasında geçen süredir. Yani bu süre ne kadar uzun olursa o kadar çok ışık alacak, ne kadar kısa olursa o kadar az ışık alacaktır. Enstantane değerlerimiz kamera ayarları kısmında 1 bölü veya normal bir rakam olarak da gösterilebilir. 1 bölü 200, 1 bölü 800, 1 bölü 1000, 1 bölü 4000 olarak gidebilir. Buradaki 1 bölü demesinin sebebi saniyenin kaçta kaçı kadar perdenin açık kalacağını bize gösterir. Eğer ki 800 değerindeysek rakam büyümesine rağmen 1 bölü 800 olarak bunu algılamamız gerektiği için saniyenin 800'de 1 açık kalacak ve daha az ışık alacaktır. Halbuki 10 olursa 1 bölü 10'da saniyenin 10'da 1'i kadar perdemiz açık kalacak ve bu sayede daha fazla ışık alacaktır. Şöyle bir yanılsama oluyor bazen. Perdemiz daha fazla açık kaldı, daha fazla ışık girdi, o zaman daha güzel bir fotoğrafımız olacak. Hayır, böyle bir durum yoktur. Çekeceğiniz amaca ve duruma göre bu ışık süresinin yani pozlanmanın fazlalığı veya eksikliği değişkenlik gösterebilir. Diyafram ve ISO ayarları sabitken farklı enstantelerde çekilmiş fotoğrafları da şu anda görebilirsiniz. Bir diğer açıdansa enstantane aynı zamanda uzun pozlamaya yarar. Uzun pozlama dediğimiz kısım artık bu 1 bölü 10, 1 bölü 800 değil de 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 10 saniye ve 30 saniye kadar çıkan sürelerdir. Bunlar da genelde siz de daha önce görmüşsünüzdür. Mesela bir deniz fotoğrafı çekiliyor. Eğer bunu 15 saniye uzun pozlarsak 15 saniye boyunca perdemiz açık kalacak ve bu 15 saniye içerisindeki bütün görüntüleri kameramız kaydedecek ve kaydettikten sonra daha net bir görüntü elde edebileceğiz. Yani bu hani deniz çarşaf, hiç dalgasız gibi olur, güzel bir ışığı olur üzerinde. Zaten o fotoğrafı da şu anda şuralarda bir yerde görebilirsiniz. Bu şekilde bir çalışma da yapabilirsiniz. Yalnız uzun pozlama yaptığımız zaman mutlaka elimiz titreyeceği için en basitinden kalbimiz attığı için oradaki ritimden dolayı çeşitli oynamalar olabilir. Bu yüzden uzun pozlamada mutlaka tripod kullanın veya tripodunuz yoksa da kamerayı sabit koyabileceğiniz, sabit olabilecek ve oynamayacak bir yerde bulundurmanız önemlidir. Enstantane ışığın süresini ayarladığı gibi aynı zamanda hareketli olan konuları çekmemizde de bize yardımcı olur. Nasıl mı olur? Şöyle olur. Eğer ki enstantane süresini yükseltirsek, yani daha doğrusu değeri yükseltip süreyi kısaltırsak, mesela 1 bölü 2000'de bir hareketli cismin fotoğrafını çekersek bu fotoğraf net çıkacaktır. Neden? Çünkü 2000'de 1 saniye, yani saniyenin 2000'de 1'i kadar bir sürede hareket mümkün olduğunca az olacağı için biz o anı net olarak yakalayabileceğiz. Bunun dışında diyafram ve ISO değerlerini de tabii ki yaptığımız enstantaneye göre ayarlamak zorundayız. Çünkü yoksa fotoğrafımız karanlık çıkar. Neden? Çünkü yüksek enstantane değerlerinde az ışık alacaktır ve bu yüzden de fotoğrafımız karanlık çıkacaktır. Eğer ki bunun olmasını istemiyorsak ve bu konuda bu kadar profesyonel değilsek, makinelerimizde enstantane öncelikli modlar var. Bu modlar makinelerimizde S veya TV olarak da gösterilebiliyor. Bu modu aldıktan sonra makinemiz hem diyaframı hem de ISO'yu kendisi enstantaneye bağlı olarak ayarlayacaktır. Bu tercih edilen bir durum mudur? Evet, tercih edilen bir durumdur. Çünkü şöyle bir şey düşünelim mesela. Bir arkadaşınızın nikah fotoğrafını çekeceksiniz. Gittiniz oraya ve orada her an, her saniye çok önemli. Duygunun yansıtılması çok önemli. Burada koridorda farklı bir ışık olabilir. Salona girdiğinde farklı bir ışık olabilir. Kapının önüne çıkarsınız, ağaçlık bir alan olur. Orada farklı bir ışık olabilir. Ve siz de her anı yakalamak istediğiniz için sürekli manuel ayar yapamayabilirsiniz. Bu zamanda enstantane öncelikli ayarda siz enstantaneleri yakalayabileceğiniz yüksek bir kısma getirirseniz enstantanenizi daha sonraki kısımları makine ayarlar ve böylelikle o nikahtaki her anı, her saniyeyi çok güzel bir şekilde kareleyebilirsiniz. Bu da zaten fotoğrafçılığın temeli. Hani diyorlar ya sen çok güzel çekmişsin, sen çok kötü çekmişsin ama aynı makine var. Bu aslında küçük teknik bilgileri günlük hayatımızda uygulamamızda da alakalıdır. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Biz burada bunları anlatıyoruz. Teorik bilgi olarak bunları mutlaka ki kazanıyorsunuz. Ama bunları çekmezseniz, bunlarla ilgili pratik yapmazsanız ne yazık ki teoride kalır. Yani şimdi siz beni dinlediniz, başka videolar da izlemiş olabilirsiniz. Hemen elinize bir tane alıp, bir fotoğraf makinesini alıp işte bir tane top havaya fırlatıp onu çekmeye çalışacaksınız. Sonra dışarı çıkacaksınız. Dışarıda mesela basketbol oynayan çocukları çekmeye çalışacaksınız. Hareket eden bisikletli bir çocuğu çekmeye çalışacaksınız. Koşan birini çekmeye çalışacaksınız. Böyle 100, 200, 500 bin bu kadar çok fotoğraf çektikten sonra artık zaten enstantane kısmına da hakim olacaksınız. Evet arkadaşlar, özetleyecek olursak 1. Enstantane nedir? Deklanşöre bastığımız zaman perdenin açılıp kapandığı sürede makinenin sensörü aldığı ışık miktarıdır. 2. Enstantaneyi başka nerede kullanabiliriz? Enstantaneyi hareketli konularda veya uzun pozlamada kullanabiliriz. 3. Enstantanede ters orantılı bir ilişki vardır. Enstantane rakamımızı yükselttikçe
ışık alma süremiz azalır. Yani hareketli konular için yüksek enstantane değerleri, uzun pozlamalar için uzun saniye değerleri. Evet arkadaşlar, kafanızda umarım bir şeyler canlanmıştır. Bundan sonraki tavsiyem hemen çıkın ve fotoğraf çekmeye başlayın. Ayrıca buraya kadar videoyu izlediyseniz, bu adam da bir şeyler anlatıyor, ben de destek olmak istiyorum diyorsanız videomu likelayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Yine enstantane ile ilgili eğer ki sorularınız veya benim atladığım yerler varsa lütfen yorumlar kısmında da belirtiniz. Fotoğrafla kalın.